Arkadaşlar bu güzellik her yerde yok. Süsleme olayı çok bambaşka bir nokta. Yani 2 saattir buradayız ve inanılmaz huzur buldum. Bali'de de özellikle her şey çok güzel. Biz buradan Tanrı'ya ulaşıyoruz. İnancı var onlarda. Biraz şeytan tipli gibi duruyor ama bir araba dolusu dayak yemişim de sanki kafamı sarmışlar, başımı sarmışlar gibi. Ve bunu sağladıktan sonra herhangi bir şeyde sana Tanrı olabilir. İguana'ya da geldik. Bak nasıl kaçıyor. Daha gidiyor bak. Bali %90 oranında neredeyse Hindu. Kızlarla beraber çekinelim, publara gidelim, mekanlara gidelim. Buralara geldik, etek giydik. Tanrıçamıza, Sarasvati'ye dileklerimizi dilememiz gerek. Ubud Water Palace'ı ziyaret etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar gerçekten. Bugün de Purataman Sarasvati'ye geldik. Namı değer Su Sarayı, Ubud'daki. Şimdi burada temple da var. Hindu tapınağı. Oraları da size göstermek istiyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel ama ondan önce şurada bir kıyafetimizi giyeceğiz. Kıyafetleri giymek zorundayız yani. Bakın hello. How can I wear it? You provide for me. Yeah. Tutsun oraya. Okay, thank you. Evet, tam olarak da kıyafetimiz bu. Aradığım şey de buydu bu saatten sonra. İnanılmaz. Lan bu telefonla şeyi de nasıl çıkarıyoruz buradan? Arkadaşlar, Ubud Water Palace'ta şimdi bu kıyafetlerimizi giydik. Ben gayet çok beğendim. Rahat, efil. Tanrıçamıza, Sarasvati'ye dileklerimizi dilememiz gerekiyor. Sarasvati ne? Arkadaşlar bu güzellik her yerde yok. İnanılmaz. Şu nilüfer çiçeklerinin hepsini görüyorsunuz. Burası inanılmaz doğru. Bu Sarasvati güzelliği de kime adanıyor? Sarasvati tanrıçasına. O da bilgelik, müzik, estetik ve eşsiz güzelliğe bağlıyor. Böyle güzel bir tapınak aslında. Bakalım şimdi oraları da bir ziyaret edelim sizinle beraber. Peki ama neden nilüfer? Hiç düşündünüz mü? Dünyadaki onca güzel çiçek varken Hinduizmin en büyük tanrıçalarından biri neden bataklıkta büyüyen bir çiçekle sembolize ediliyor? Çünkü nilüfer çiçeğinin çok acımasız ve bir o kadar da büyüleyici bir gerçeği vardır. O, dünyanın en kirli, en karanlık çamurunun derinliklerinde kök salar. Ama o çamurdan beslenerek suyun yüzeyine çıktığında üzerinde bir leke bile barındırmaz. Yaprakları suyu iter, kiri tutmaz. İşte Hindu mitolojisinde Sarasvati, cehaletin, kaosun ve kötülüğün çamurundan doğan saf bilginin ve sanatın ta kendisidir. Şu an üzerinde yürüdüğümüz bu sular 1950'li yıllarda Bali'nin efsanevi sanatçısı Lempat tarafından tasarlandı. Adamın hiçbir mühendislik eğitimi yoktu. Kağıda tek bir çizim bile yapmadı. Sadece rüyalarında gördüğü kutsal vizyonları taş işçilerine tarif ederek bu kusursuz simetriyi yarattı. Burası, etrafımızdaki dünya ne kadar kirlenirse kirlensin, zihnimizin tıpkı bu nilüferler gibi berrak kalabileceğini fısıldayan, taştan ve sudan yapılmış devasa bir felsefe kitabı. Arkadaşlar burası sadece ruhani bir yer değil, aynı zamanda fotoğraf çekilmek için inanılmaz güzel bir yer. Yani millet sadece burada fotoğraf çekilmek için kilometrelerce yol geliyor. Bakın şurada karşıdaki gördüğünüz tapınağın başındaki özel tahtları. Orada herkes tek tek fotoğraf çekiniyor, biz de çekineceğiz. Ama inanılmaz güzel burası, inanılmaz. Şimdi burada bir ateş yakma seremonisi gibi bir şey, ayin diyelim daha doğrusu, öyle bir şey oluyor. Onu da ziyaret edeceğiz. Dikkat ettiniz mi? Bali'deki tapınakların kapıları hep ortadan ikiye yarılmış gibidir. Buna Candi Bentar denilir. Bu bölünmüş kapı, maddi dünya ile ruhsal dünya arasındaki çizgiyi temsil eder. Ve o çizgiden içeri, o belinize bağlanan kutsal sarong kumaşı olmadan adım atamazsınız. Çünkü Hindu inancında insan vücudunun alt kısmı dünyevi arzuları, üst kısmı ise ruhani saflığı simgeler. O kumaş, karanlık arzularınızı dışarıda bıraktığınızın, tanrılarla aranıza çektiğiniz ruhani bir perdenin sembolüdür. Yan taraflarında da kafeler var. Herkes orayı ziyaret ediyor. Bu arada
bu kıyafetleri, zaten buraya giriş ücretli. Hem ücretli hem de bu kıyafetleri giymek zorundasınız. Kimse buraya da giremiyor onun dışında. Ama eğer hani göreceğim derseniz şurada yanda kafeler var. Gelip orayı ziyaret edebilirsiniz. Orada zaten fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. Burada çok net bir şekilde gözüküyor. Endonezya dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi. Peki ama nasıl oldu da bu ufacık ada devasa bir okyanusun ortasında zamanı dondurup kendi Hindu cennetini kurmaya başladı? Cevap yaklaşık 500 yıl önce yaşanan büyük bir kaçışta gizli. 15. yüzyılda Java adasındaki o görkemli Majapahit İmparatorluğu çökmeye başladığında dönemin en zeki bilim insanları, en yetenekli heykeltıraşları, rahipleri ve kraliyet soyu inançlarını koruyabilmek için gemilere binip işte bu adaya, Bali'ye sığındılar. Yani bugün Bali'de gördüğünüz bu inanılmaz sanat, bu ince işçilik ve bu ihtişam. Aslında çökmüş, efsanevi bir imparatorluğun hayatta kalan son genetik mirası. Ama Balililer Hindistan'daki Hinduizmi alıp birebir kopyalamadılar. Onu bu adanın o vahşi ve karanlık orman ruhlarıyla birleştirdiler. Hindistan'da Hinduizm toprağa veya taşa bağlıyken Bali'de hayat tamamen suyun etrafında döner. Hatta onlar kendi dinlerine Hinduizm demezler. Onların dininin adı Agama Tirtha'dır, yani kutsal su dini. İşte şu an içinde bulunduğumuz bu su sarayı da o inancın tam kalbini oluşturuyor. Su sadece bedeni temizlemek için değil, auranızı, karmanızı ve geçmiş günahlarınızı silmek için kullanılan kozmik bir deterjan gibidir. Burası Hindu tapınağı. Hintliler de geliyor ve fotoğraf çekiniyorlar. Hani şimdi şöyle bir kültür var. Ben az çok biraz anlamaya başladım. Süsleme olayı çok bambaşka bir noktada. Yani gidiyorsun bir tane tapınak veya bir ibadet alanı mesela. Oraya gidiyorlar. Orada inanılmaz derecede süslemeler yapıyorlar. İnanılmaz bir ihtişam bürünüyorlar. Öyle bir hal. Fakat bu adada her şey su kadar berrak ve aydınlık değil. Balililerin çok inandığı, tüyler ürpertici bir kavram vardır. Sekala ve Niskala. Yani görünen dünya ve görünmeyen dünya. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ritüelleri vardır. Niepi günü. Yani sessizlik günü. Her yıl belli bir tarihte tüm adada hayat durur. Evet, yanlış duymadınız. Havalimanı kapatılır, uçaklar inmez, internet fişten çekilir, radyolar ve televizyonlar susar, hiçbir turist ve yerli sokağa adım atamaz, gece evde ışık bile yakamaz. Neden mi? Çünkü o gün kötü ruhların ve iblislerin gökyüzünden adaya indiğine inanılır. Eğer tüm ada karanlığa gömülür ve çıt bile çıkmazsa iblisler adanın tamamen terk edildiğini sanıp uzaklaşacaklardır. Arkadaşlar Java'dan çıktık. Yani Java kalabalık bir ada. East Java olarak söylüyorum ben tamamıyla. Jakarta'sı olsun, Surabaya'sı olsun en kalabalık şehirler orada yorulmuştuk artık. Ama Bali'ye geldik. Bali'de gerçekten huzuru bulduk yani. Şuraya bakar mısınız? İnanılmaz güzel. İnanılmaz huzurlu. Buraya geldiğinizde kesinlikle Ubud Water Palace'ı ziyaret etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten. Şurada yaklaşık 2 saattir buradayız ve inanılmaz huzur buldum. Gerçekten çok güzel. Yani ne anlatayım ki? Gelin buralara, gezin buraları. Birçok yer var. Plajlarıyla, sokaklarıyla ve tapınaklarıyla. Biliyorsunuz ki Bali %90 oranında neredeyse Hindu. Hinduların yaşadığı bölge %90'a varan bir oranda. Çok fazla tapınak var. Çok fazla güzel yerler var. Çok fazla keşfedilmesi gereken yerler var. Sizinle beraber de Bali'yi hep beraber keşfedeceğiz arkadaşlar. Ben sadece sosyal medyada, YouTube'da patlaması için, videoların insanlar tarafından karşılık görmesi için böyle olağan dışı kızlarla beraber çekinelim, publara gidelim, mekanlara gidelim, şampanya patlatalım, şişe patlatalım falan. O kafada değilim. Ben size buranın kültürünü, demografik yapısını ve insanların yaşayış biçimlerini göstermek istiyorum. Ben de çok beğendim. Güzel bir tur oldu. Çok sevindim yani. Buraya da gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size şunu göstermek istedim. Şimdi Hindularda ve Bali'de de özellikle her şey çok kutsal. Yani bugün sizin bir taş bulduğunuz yolda onu kaldırıp bir kenara attınız diyelim. O bile belki kutsal olabilir. Dikkat edin o konuda. Şimdi ağaçlar ve tütsüler vesairedir. Bunlar aşırı kutsal. Şimdi burada da çanang denilen bir sepet var arkadaşlar. Bu sepetin içine mesela şunlardan koyuyorlar. Şu çanaklar. Arkadaşlar bu çanaklar kokonat yaprağından yapılıyor şu şekilde. Bunların içerisine de ve çiçekleri koyuyorlar farklı farklı renklerde. Bunların farklı renklerde olmasının sebebi arkadaşlar her biri ayrı bir tanrı. Bunun içerisine de koyuyorlar aynı şekilde. Bakın şu şekilde yapraktan yapıyorlar. Farklı farklı renklerde. Bunlar birçoğunda yine tanrı olarak kabul ediliyor ve bu ağaçları da arkadaşlar korumaların sebebi bunlara bazen böyle bir etek de giydirebiliyorlar. Hani süslü püslü olmayı. Çünkü ağaçların etrafında gördüğünüz gibi şöyle oval bir şekilde yangın merdivenine benzer bir merdiven koyuyorlar ki biz buradan Tanrı'ya ulaşıyoruz. İnancı var onlarda.
Yani öyle bir inanış var. Tütsülerde de aynı şekilde tütsülerin tütmesiyle, o dumanıyla Tanrı'ya yine ulaştıklarını düşünüyorlar arkadaşlar. Şöyle biraz da yukarıyı gezelim sizinle beraber. Eteğim bu arada bak ne zaman bassam bu dolanıyor, yemin ediyorum başıma iş açar. Buralara geldik, etek giydik. Bakın buraya geldik. Zaten yaprağı koymuşlar. İnanılmaz. Kocaman yaprak. Şurada da bir tahtadan yapılmış bir balık var ama ne balığı belli değil. Bakın. Bunları da buraya asmışlar. Her biri Tanrı'ya ulaşmak için aslında. Öyle söyleyeyim. Birazdan göreceğiniz maske sadece ahşaptan oyulmuş bir eşya değil. Bu, Bali mitolojisinin en saygıdeğer ve en korkutucu figürü. Ormanların efendisi Barok. Hollywood filmlerinde iyiler kötülerle savaşır ve en sonunda iyiler mutlaka kazanır. Kötülük tamamen yok edilir. Ama Bali inancında bu durum bir felaket senaryosudur. Çünkü onlara göre iyilik ve kötülük evrenin iki bacağı gibidir. Biri kesilirse evren devrilir. İyiliğin lideri olan Barong, şeytani kara büyücü Rangda ile bitmek bilmeyen sonsuz bir savaşın içindedir. Ve bu destansı savaşın hiçbir zaman bir kazananı olmaz. Olmamalıdır da. Gördüğünüz o çirkin, şeytani suratlı heykeller aslında evrenin dengede kalması için sonsuza dek sürmek zorunda olan o acımasız ve sessiz tiyatronun başrol oyuncularıdır. Evet, bu gördüğünüzde Barong arkadaşlar. Köyü ve kasabayı kötülüklerden koruduğuna inanılıyor. Biraz şeytan tipli gibi duruyor ama velhasıl kelam işlevde çok farklı görevleri var. Öyle olduğuna inanılıyor yani, öyle söyleyeyim. Herkes inanılmaz bir şekilde süslüyor bunu. Şu an üzerinde fazla süs yok ama daha sonrasında ibadet zamanlarında falan üzerine atıyorlar. Evet, bura Sarasvati'yi gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ubud Water Palace'ı. Şimdi bir hazırlıklar yapılıyor burada. Umarım bunu da size göstereceğim ama yaklaşık 1 saatimiz daha var. Şöyle sanırım burada bir şeyler olacak ama tam olarak ne olacak bilmiyorum. Hazırlanılıyor. Bir dans gösterisileri vesairedir. Bir şeyler yapılacaktır sanırım. Böyle çirkin çirkin getirdiler bunları. Bence bayağı şeyi bozdular ya. Yere de oturabilir. Yani ben öyle bir şey beklerdim bunlardan. Ama şimdi yabancılar çoğunlukla olduğu için bu sandalyelerden getirmişler sanırım. Burada bir dans gösterisi vesaire bir şeyler olmasını bekliyoruz. Bakalım güzel bir şeyler olacak. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Bali'yi daha yeni başladık. Daha başlamadan beğendim yani, öyle bir şey. Ve birçok bölge de bu şekilde yani biz buradan çıkamayız. Bize 10 gün yetmez. 10 gün Bali'yi gezeceğiz ama kesinlikle hiçbir şeye yetmez. Mümkün olduğunca size çok güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım. Gezmemi istediğiniz bölgeler varsa bunları yorumlara yazın lütfen. Ama çok güzel ya, şu güzelliğe bakın. İnanılmaz. Böyle de kafama geçirdiler bunları. Herkes de bir hakikaten böyle hani Hindular gibi durdu ama ben de böyle bir araba dolusu dayak yemişim de sanki kafamı sarmışlar, başımı sarmışlar gibi, yaralanmışım gibi duruyor. Zaten hiçbir şey bende doğru düzgün durmuyor ki, ben anlamadım yani bunda. Herkes buraya geçip burada çekilmeye çalışıyor arkadaşlar. Bakın çok güzel. Şunları çalacaklar. Bunlar bakın. Evet, ses çıkarıyor bunlar. Şunlar enstrüman bunlar ya. Şurada davul gibi işte don don diye ses çıkaran bir sürü şeyler var. Onlara da benziyor. Şöyle gidelim. Abimiz de geliyormuş. Hop. Size daha önceki videoda da söylediğim gibi her bir evin kenarında, köşesinde bir yerde var. Bunlardan var. Baya ibadet etmek için kullanıyorlar. Her evde var yani. Hindular bunları çok fazla kullanıyorlar. Bakın şuraya, inanılmaz güzel ya. Ya huzur bulursun, buraya gel, akşama kadar takıl. Bunun gibi milyonlarcası var yani burada. Şuraya giremedim. Burada kapı açılmıyor. Oraya da giriliyordur aslında. İzin verirlerse size orayı da göstereceğim. Beni davet etseler ne olur ki sanki şöyle, bu kıyafetlerle. Abi çek artık fotoğrafı. Bir tıklayacaksın ya. Ya bu koltuğu bir yerden hatırladınız mı? Öyle herkesin oturup da kalkmadığı koltuk. Yani Bali'ye gelirseniz kesinlikle buraya gelin. Kesinlikle. Burası gerçekten çok güzel. Köprülerimiz. Evet, Fadile de yoruldu sanırım, hiç gezmiyor. Are you tired? No. Evet. Arkadaşlar şöyle yastıklar da veriyorlar. Gelip buraya kız arkadaşınızla ya da herhangi bir arkadaşınızla ya da tek gelin. Yatın akşama kadar kimse size bir şey demiyor. Bakın bunlar da askerler. Şurada da var aynı şekilde. Diğer tarafta
Hepsi oklu, ellerinde kılıç var, mızrak olanı var. Burası baya arkadaşlar çok bambaşka. Diğer East Java'dan, Java adasından falan çok bambaşka bir yer burası. Yani Endonezya'da tek farklı olan yer burası. Diğer yerler böyle değil. Bali çok bambaşka. Bali tek başına bir ülkede olabilir yakında. Bağımsızlığını ilan edip falan. Şimdi Fadil'e de kaptı bir tane yastık orada. Çok güzel yani buraya gelip oturup burayı seyretmesi var ya, şurada uyuyup ne güzel, bir de zaten müzikten de telif yemeyelim bari yani. Hep meditasyon, hep terapi. Bunun üzerine kurulu aslında. İnsanı rahatlatmak, huzura ulaştırmak, psikolojik olarak davranıyorlar. Ve bunu sağladıktan sonra herhangi bir şeyde sana Tanrı olabilir. Evimdeki limon sıkacağı bile beni mutlu ediyorsa ben onu Tanrı kabul edebilirim. Çünkü beni hayatta huzurlu kılıyor yani, mutlu ediyor. Arkadaşlar şimdi Temple'da gezerken iguana'ya denk geldik. Bak nasıl kaçıyor. Nasıl kaçıyor? Nerede o? Bak, saldırır mı bu? O kadar iguana gördük. Nereye gitti? Aha gidiyor bak. Bak şuradan alttan gidiyor. Nereye kaçtı? Şurada altta mı? Nereye gitti ya? Bak kaçırdık, gördün mü? Bir anda çıktı hayvan ha. Ama bize saldırmasın bile. Neyse rahatsız etmeyelim şimdi. Saldıranları da vardır ya, o yüzden. Burada birazdan başlayacak olan gösteri sıradan bir folklor dansı değil. Bali'deki danslar, dansçıların fiziksel dünyadan kopup doğrudan tanrıların ve ruhların bedenlerine girdiği karanlık bir trans halidir. Yağmur aşırı bastırdı. Şimdi artık gitme vakti. Yani buraya da veda ediyoruz. Çünkü dansı iptal ettiler her şeyi. Ama yine gelip buradan gösteriyi çekeceğiz. Şimdilik... What? Should we stop here or? I don't know. Şimdilik bu kadar. Lütfen kanala abone olun. Beğenin, yorum yapın. Güle güle.